Kızılderililerin meşhur bir atasözü var. Onu çok seviyorum ve hep onu bir yaşam tarzı olarak gördüm kendime. Ve bunun mesajını vermeye çalışıyorum aslında elimden geldiğince bu eserlerimle birlikte. Son ırmak kuruduğunda, son ağaç yok olduğunda ve son balık tutulduğunda beyaz adam paranın yenmeyen bir şey olduğunu anlayacak. Ve dedim ki bizi gelecekte kötü şeyler bekliyor. Karamsar olmaya gerek yok ama bunun da mesajını vermemiz gerekiyor. O zaman dedim eşime, ben dedim distopik bir evren bekliyor bizi ve bunun köhne yapılarını yapacağım. Eğer insanlar bu kadar kötü davranırsa doğaya, yaşama, gelecekte bu tür yerlerde barınmak zorunda kalacaklar. Bunların küçük bir mesajını verip, tabii böyle bir şey olacağı yok ama hani bir önlerine şöyle bir olabildiğince bir kare çıkartmak istiyorum elimden geldiğince diyerek bu eserleri yapmaya başladım. Biz doğanın bir parçasıyız insanoğlu olarak. Ama aynı zamanda doğanın bir kanser hücresiyiz. Ya inanılmaz bir zarar veriyoruz doğaya insanlar olarak. Dedik biz böyle insan olmayacağız. Yani biz tatilimizi de kampta yapacağız doğaya zarar vermeden. İşte aracımız belki olacak, belki olmayacak en ucuz ulaşımları kullanacağız. O yüzden sürekli bisiklet kullanıyoruz ulaşımlarımızda. Karbon ayak izimiz az olacak. Çünkü bu şekilde biz enerji kaynaklarını ve doğayı bu şekilde sömürmeye devam edersek, zarar vermeye devam edersek, gelecekte bizi inanılmaz kötü bir ortam bekliyor. İşte kıyamet dedikleri olay bence bu olay. Enerji kaynaklarının, doğadaki ağaçların, hayvanların tamamen tükenmesi ve insanlar belli bir zaman sonra ne yapacağını bilemeyecek hale gelecekler ve biz bunları resmetmemiz lazım. Sanki böyle bir olay olmuş, işte dünyanın sonu gelmiş, bir kısmı insanların hayatta kalmış ve yaşam mücadelesini veriyor. O insanlardan birisi de benim. Ne yapmam lazım? Kaldım ve buraya bir şey inşa etmem lazım ki ben burada barınabileyim gözüyle bakıyorum her zaman. Şöyle ilk temel parçayı koyuyorum. Fakat temel parçayı koymadan önce ilk eserim nerede yapıyorum? Gece gözümü kapattığım anda o flash gibi gözüme bir patlıyor. Yani ben onu anlamıyorum. Hala çözmüş değilim. Belki birçok kişinin de vardır, yaşıyordur bunu ama gözümü kapattığım anda pat diyor, flash gibi patlıyor. Fakat bir dezavantajı not alamıyorsunuz bunu. Tabii bir kaydedemiyorsunuz, bir resmedemiyorsunuz o anda. Olabildiğince hafızamda tutmaya çalışıyorum ve sabah kalktığımda kalkar kalkmaz ilk yaptığım şey bazen 5'te kalkıp yaptığım oluyor. O kabasını bir olabildiğince basit bir şekilde, çok hızlı bir şekilde hazırlıyorum. Hazırladıktan sonra ortaya koyuyorum ve karşısına geçip bir çay alıp şöyle uzun bir süre bakıyorum. Diyorum yani seyrediyorum, o benimle konuşuyor, ben onunla konuşuyorum. Mesela en son yapmış olduğum eserde kullanmış olduğum zemin yaklaşık 50 veya 60 yıllık bir lodos tahtası. Yıllar sonra deniz tarafından işte karaya vurmuş bir tahta. İçi tamamen boşaltılmış. Yani boşaltılmış derken işte denizin o antiseptik özelliğiyle birlikte içindeki bütün o ağaca zarar verebilecek bakterilerin öldürüldüğü ve o ağacın bundan sonraki hayatında işte durumunda çürümeyeceği ve o tahta artık görevini tamamlamış ve yaşamını bitirmiş bir tahta ve onun üzerine koymuş olduğum evin çatısı da artık yaşamını bitirmiş bir saç. İşte bir demir parçası. O da tamamen ömrünü tamamlamış. O da ömrünü bitirmiş. İşte yanına koymuş olduğum bir araba otolastiği. O da ömrünü tamamlamış. Artık araba lastiği olarak kullanılamayacak bir şey. Ve bunun tamamının birleşimiyle birlikte ortaya çıkan, mesaj veren bir eser olduğunu düşünerek bu şekilde eserler yapmaya karar verdim. Lodos tahtalarının müthiş bir hikayesi vardır. Lodos tahtası ormandan kopan bir dalın
yağmur yağmasıyla birlikte onu dağın eteğine kadar götürür. Orada bir nehir, ırmak alır onu sürükleye sürükleye işte belki başka bir bölgeye kadar götürür. Sonra bir sel daha olur, bunu denize kadar ulaştırır. Ve denizde yıllarca kalır bu. Denizin dalgalarıyla birlikte, işte o sürtünmesiyle, o kumların, çakılların ona vurmasıyla birlikte uzun yıllar geçer. Yaklaşık 30, 50, belki işte 60, 70 yıl geçip orada bir süreç yaşar o dal. Sonra onun zamanı geldiği zaman o dalga ile birlikte denize artık tamam bu senin görevin bitti, kenara vurur ve müthiş bir eser çıkmıştır aslında. Biz dedik ki ya bu bir sanat eseri, kendi başına bir sanat eseri. Birçok insan bunu alır toplar, yakar, belki atar. Ama yıllarını vermiş, yani yılları geçmiş ve bir insan gibi gördüm ben bunları. Bir yaşanmışlığı var, yani bir mücadelesi var. O dalgaya karşı bir mücadelesi var. İşte taşlara karşı olan bir mücadelesi var. Ve artık bir yorulmuşluğu var ve hazır, seni bekliyor. Kendi kendine oluşmuş bir sanat eserini alıp bunun üzerine dedim ben saç tokası bile koysam müthiş şeyler olur. İçinde yaşıyorum aslında eserlerin. Hatta oturup çay da içiyorum, kahvemi de içiyorum, manzarayı izliyorum. Yaptığım bir işte çit var, çitin önünde bir sandalye var. Genelde hep eserlerimde vardır o. Hep şeyi hayal ediyorum, o sandalyeye oturup ayağımı çite uzatıp o anda bulduğum bir şeyden yapmış olduğum bardaktan içtiğim kahvemi veya çayımı tüketiyorum. Ve olabilecek, karşımda olabilecek işte bir yaşadığım, çünkü insan özlüyorum. Belki orada tek başıma yaşıyorum, insan özlüyorum. İnsan sayısı azalmış, yaşam sayısı azalmış ve diyorum ki 2 bitki daha nasıl yetiştirebilirim? Hatta eserlerimde var böyle çok saksı içinde ufak tefek yeşermiş bitkiler var. Onların hayatını nasıl daha uzun süre tutup belki dünyaya nasıl katkıda bulunabilirim gibi olayı yaşıyorum gerçekten. İnsan bu kadar saat çalıştıkça onun üzerinde, bu kadar saat içinde yaşadıkça normal hayatınıza döndüğünüz zaman bir garip oluyorsunuz. Yani garip bir yaşam psikolojisine dönüyorsunuz. Hani önünüzden giden bir araç mesela, bisiklet kullanıyorum. Hani bir poşet, bir çöp, küçücük bir çöpü bile camdan fırlattığı zaman hani durup bir süre kendime gelemiyorum. Ya bunu attın da, ya örnek ilk aklıma o geliyor. Hani sonunda ne olacağını bilmiyorsun ya. Mutlaka o arabadan bunu atıyorsun ama arabanın arka koltuğunda senin çocuğun var. O çocuğuna belki çocuğun hayatına çöp atıyorsun. Ben burada olsam işte şuraya bir çit yapmam lazım. Buradan geçerken düşüyorum, düşerim çünkü. Zemindeyim, merdivenle çıkmam lazım ama merdiven yapacak malzemem yok. Neyle yapabilirim? Şu arkada hurda bir halat var. O halattan yapabildiğim kadar yapayım. Evimi yapıyorum. Evi yaptım ama evi çatı yapacak malzeme yok. Şurada ileride yıkılmış bir bina var. Ya da işte bir gemi parçalanmış veya bir uçak düşmüş. Oradan ne bulursam onu alıp onları takıyorum, onları monte ediyorum. Tamamen yaptığım şey bu. Bu şekilde inşa etmeye çalışıyorum eserlerimi. Bana ne kattı? Birincisi sabır, ikincisi belki nefes almayı öğretti. Çünkü sabrede oturuyorsunuz, derin bir nefes alıyorsunuz, bir kendinize gelmeyi öğretti. Kendimi yenilemeyi öğretti. Yani oturup bir dinlemeyi öğretti, çevreye bakmayı öğretti, çevreyi keşfetmeyi öğretti. Şu hareketi çok seviyorum. Karamsar olarak belki görünebilir, kapalı bir ilişki gibi görünebilir ama elimi şu şekilde yapıp oturup izlemeyi çok seviyorum. Bu eserleri yapmaya başladıktan sonra oldu. Bu şey gibi değil. Yani ya siz ne yapıyorsunuz gibi değil. Ya ne oluyor? Bunu niye yapıyor veya bu değil de başka bir şey yapılabilir mi mesela? Aslında ben eserlerim karamsar, dışarıdan da öyle görünüyor ama
Eserleri yaparken veya eserlerim beğenildikten sonra falan veya işte yapmadan önce falan hiçbir şekilde karamsarlığa kapılmadım. Ve beni enerjimi de aşağıya çekmedi. Bunun sebebi tam tersi. Diğer açıdan bakıyorum. Ben bunun mesajını verebiliyorsam belki ufak bir katkım bulunuyor olabilir. Ve ben eserlerimin, her bir eserimin %90 malzemesi atıktan yapılıyor. Yani bir insanın dışarı atmış olduğu veya bir bilgisayar, çalışmayan bir bilgisayar tam çöpe atılmak üzereyken alıp ben onu tekrar doğanın güzelliklerinin farkına varıp doğanın değerini bilmemiz için yapılan bir eser haline getirmek beni inanılmaz motive ediyor. Bana desen ki ben yaptım. Bu eserin aynısını Melih bir daha yapabilir misin? Mümkün değil, yapamam. Çünkü onun o parçasını bulamam belki. O duyguyu o anda yaşayamam. İşte bu sefer derim ki buna da katayım derim. Bozulur, yani mümkün değil. O yüzden diorama sanatı bambaşka bir sanat. Bu çok değerli bir şey. Değerli olduğu için diorama sanatı yapan arkadaşlarıma ben buradan sesleniyorum. Ben birçoğunu Instagram'da, sosyal medyamda da takibe aldım. İletişimde olmaya çalışıyorum. Onlara destek vermeye çalışıyorum, beğeniyorum. Birçoğuna mesaj atıyorum, çok güzel olmuş gibisinden. Hani olabildiğince ön plana çıksın diye. Birçok şeyin, arabaların bile kulüpleri var. Ama dioramacı sanatçılarının bir araya geldiği bir kulüp maalesef yok. Bunu istiyorum ben. Bunun böyle bir şey olmasını istiyorum. Düşünsenize, şöyle bir şey düşünün. Birçok diorama sanatçısının bir eli doğada aslında. Doğadan parça alarak bunu yapıyor. Örnek gösteriyorum, 100 tane veya 50 tane veya 20 kişiyiz. Çok da fazla değiliz. Bir diorama ekibinin, işte sanatçıların bir araya geldiği bir kamp olduğunu düşünün. Ve bunu hepsinin aynı anda orada açık hava bir sergi yaptığını düşünün. Müthiş olur. Bir festival şenliği. Ya bunları hep düşünüyorum. Düşünmüyor değilim. Ve kesinlikle diorama sanatçıların bir araya gelmesini ve birbirlerini desteklemesi gerektiğini mutlaka düşünüyorum. Bir hobi gibi değil. Bir yaşam tarzı da diyemeyeceğim ama çok büyük bir sorumluluk aslında. Verdikleri çok büyük bir mesaj var. O yüzden yaptıkları şeyi umarım şu an değerlerini muhtemelen zaten hepsi biliyor. Ama biraz daha fazla değerini bilmemiz gerektiğini düşünüyorum.